Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çeşme suyunda beslenebilen türler olan neokaridinalar için bir akvaryum kurulumu yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu kurulumda kullanacağımız malzemeler ömrü bitmiş aktif toprak, Glass Garden marka, 1 adet pipo filtre, seramikten yapılma karides saklanma alanı, katappa yaprağı, kızıl ağaç kozalağı ve dinlenmiş çeşme suyu arkadaşlar. Ayrıca bakteri kültürü oluşsun diye şu 3 yardımcı üründe ben bu kurulumda kullanacağım. Shrimps Forever marka, Baby Shrimp Food, Bio Powder ve Glucazim. Evet, malzemelerimizi tanıdığımıza göre şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz. Öncelikle tabana toprağımı sereceğim arkadaşlar. Toprak olarak ben ömrü bitmiş aktif toprak tercih ediyorum. Size de onu öneriyorum. Glass Garden Environment Soil. Elimde ömrü bitmiş toprak vardı. Ben onu kullanacağım. Herhangi bir nötr toprakta kullanabilirsiniz. Şurada toprağımı dökmeye devam ediyorum. Karidinalarda 10 litreye 1 litre gibi bir ölçümüz vardı. Neokaridinalarda bir ölçümüz yok arkadaşlar. Çünkü topraktan bir beklentimiz yok. Yani toprağımız bizim suya herhangi bir etkide bulunmayacak. Adı üstünde nötr toprak. O yüzden toprak ölçüsünün çok büyük bir önemi yok neokaridina tanklarında. Kafanıza göre kullanabilirsiniz. Şimdi elimle toprağı bir düzleyeyim. Evet, bu kadar toprak şu anda yeterli. Bu aşamadan sonra arkadaşlar direkt suyu doldurabilirsiniz tankınıza. Bakteri döngüsü oluşacak. Bir ay sonunda oluşacak bu tankta. Ama benim elimde olan bazı malzemeler var. Bunlar bakteri döngüsünü hızlandırdığı için ben bunları kullanmayı tercih ediyorum. Yoksa kullanmayabilirsiniz veya mutlaka bir şeyler kullanmak isterseniz hazır bakteri kültürleri var satılan, onları alabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi katkılar, yemler kullanabilirsiniz. Shrimps Forever marka Baby Shrimp Food, yani yavru karides yemi. Bu protein içerdiği için bu yemi şöyle tabana seriyorum. Bu birinci kullanacağım malzeme. Dediğim gibi elimde bunlardan fazlasıyla var. Yoksa siz kullanmayabilirsiniz. İkincisi yine Shrimps Forever marka Bio Powder. Bio Powder döküyorum. Toprağın üzerine şu şekilde rastgele serpiyorum Bio Powder'ı. Elimde bulunan yine malzemelerden Glucazim var arkadaşlar. Glucazimi neokaridina, karidina tüm türler için mutlaka öneriyorum. Glukazim kabuk değişim problemi ve karidesin bağışıklığında çok ciddi etkili bir ürün, katkı bence. Hani karideslerim için sadece bir tane katkı kullanacağım, ne olsun diye sorsanız kesinlikle glukazimi seçerim. Bu 4 katkıyı da koyduktan sonra şimdi tankımı suyu dolduracağım. Su doldurma işlemine geçiyorum. Çeşme suyu kullanacağım arkadaşlar. Çeşme suyunu büyük bir haznem var. Orada bir gün boyunca dinlendirdim. İçindeki kloru uçsun diye. Bunu mutlaka yapın. Çünkü klor bizim canlılarımıza toksik. Her ne kadar biz şu anda hemen canlı atmayacağız. Bir ay zaten tankımız dönecek. Hani bu aşamada bir gün bekletmek şart değil. Ama tankınızda su değişimi yaparken mutlaka bir gün beklemiş şekilde su doldurun tankınıza. İlk kurulum için zaten
fazlasıyla döneceği için bu su kloru uçacaktır. Şimdi su doldurma işlemimiz başladı. Bu kısmı biraz hızlı geçelim. Evet arkadaşlar, kumu serdik, tozlarımızı döktük ve suyumuzu doldurduk. Şimdi kalan malzemeleri eklemeye geldi sıra. Bir adet pipo filtre. Genellikle sol arka köşeyi tercih ediyorum ben. Şu şekilde pipo filtremizi gönderelim köşeye. Bakın biraz havada kaldı. Bunun sebebi filtremin dışarıda olup süngerin içine hava kabarcıkları dolması. Filtreyi yukarı doğru çekip bir tur böyle sıkarsanız içindeki hava gittikten sonra rahatlıkla batacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi kolayca filtremiz battı. Filtreyi de ekledikten sonra daha önceki videolarımda saklanma alanı olarak sardığım seramikler vardı. Onlardan koyacağım tanka. Onları da arka kısma ve dik şekilde koyuyorum genellikle. Şimdi düştü, düzelteceğim biraz sonra. 2 tane saklanma alanı bıraktım. Son olarak tankımıza 5 dakika kaynar suda bekletilmiş bir adet katappa yaprağı ve birkaç adet kızılağaç kozalağı da ekledik. Artık bakteriyel döngü oluşması için tankımızı bırakacağız. Bu aşamada döngüyü oluşturması ve hızlandırması adına tanka elinizde varsa salyangoz koyabilirsiniz arkadaşlar. O yemleri yiyip artıklarıyla döngüyü başlatacak ve hızlı bir şekilde döngünün oluşmasını sağlayacaktır. Elimde Asolenes Pixie salyangoz var. Bir adet Asolenes Pixie salyangozla tankıma ekliyorum ve artık döngü hazır. Normalde karides tanklarında biliyorsunuz bitki oldukça tercih ediyoruz. Ben de her tankımda kullanıyorum ama şimdi koymayacağım. Bitkileri karidesleri eklemeden önce koyacağım. Şimdilik tankımız kuruluma hazır. Bir ay boyunca bu şekilde dönecek. Birazdan filtreyi de çalıştıracağım. Ardından kurulum hazır olduğunda bir ay sonra videomuza devam edeceğiz. Seramiklerimizi düzelttik. Filtremizi çalıştırdık. Artık bir ay boyunca akvaryumumuz bu şekilde çalışacak ve döngümüz hazır olacak. İlk bir hafta ışıkları açık tutarsanız çok faydalı olur arkadaşlar. Yan camlar yeşillenir. Böylelikle karidesler oralarda rahatça beslenebilir. Kurulum hazır olduğunda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tankımız kurulalı tam bir ay oldu ve artık tankımıza karides eklemeye hazırız. Akvaryumumuzda bakteriyel döngü oluştu. Bunu nasıl söylüyorum size? Bakın şimdi akvaryumda bakteriyel döngünün iyi olduğunu, oluştuğunu gösteren bazı canlılar var. Cyclops diyoruz biz bunlara. Akvaryumun camında böyle su piresi gibi hızlı hareketler yapan canlılar. Şimdi bunlardan bir tanesini size göstermeye çalışacağım. Bakın ekranda hemen yukarı doğru hızlı hareket eden bu canlılar oluşmuşsa akvaryumumuzda bakteriyel döngü oturmuş demektir. Bir de yaprağın üzerinde şöyle göstermeye çalışayım. Sümüğümsü bir tabaka oluşuyor. Kameraya çok iyi yansımadı ama bu tabakada bakteriyel döngümüzün oluştuğunun göstergesi arkadaşlar. Şimdi tankımıza canlılarımızı ekleyeceğiz. Karidesleri bir yandan ekleyelim. Bir yandan da size karideslerle ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Bu arada birinci ayın sonunda artık tankımıza bir de bitki ekleme zamanımız da geldi. Ben 10x10 büyüklüğünde bir adet Christmas Moss ekledim şu anda tankıma. Görsel olarak hoşuma giden bir tür. Biraz kenara alayım şöyle. Daha sonra buralara düzenleme yapabiliriz. 10x10 büyüklüğünde Christmas Moss'umuzu ekledim. Bu moss büyüdüğünde yavrulara güzel saklanma alanı olacaktır. Şimdi karideslerimizi tanka ekleyelim. Bir yandan da size karideslerle ilgili bilgi vereyim. Arkadaşlar aslında ben bu tankı kurduğumda burada sarı ateş neon beslemeyi düşünmüştüm. O yüzden toprağı siyah ayarladım hatta. Ama
Bir vesileyle bir arkadaşım için almış olduğum Bloody Mary'lerim geldi bugün. Ve bu karidesleri görünce Bloody Mary beslemeye karar verdim. Bu karidesleri karides evinden aldım arkadaşlar. Timur Okan Eker abiden aldım. Gönderdiği karidesleri birazdan sizlere göstereceğim. Daha önce zaten alışverişim olmuştu karides evinden. Şimdi sizlere göndermiş olduğu, almış olduğum karidesleri bir göstereyim arkadaşlar. Bakın karidesleri ekledim. Tabii bu karidesleri eklemeden önce bu karidesleri suya alıştırma ve adaptasyon süreçlerinden geçirdim. Bunların nasıl olduğu ile ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Sağ üst köşede çıkan linkten karidesleri akvaryuma nasıl ekliyorum bunu öğrenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tüm karideslerimi akvaryuma ekledim. Şimdi bakın arkadaşlar, Bloody Mary karides kırmızı karides türlerinden bir tanesi. Diğer kırmızı karides türlerinde yine yukarıda çıkan linkten, Neocaridinalar linkinden öğrenebilirsiniz. Şimdi bakın canlılara biraz yakından bakalım. Renkleri gerçekten çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi ben daha önce zaten karides evinden alışveriş yapmış ve çok memnun kalmıştım. Şimdi bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben burada web sitesinden 20 adet canlı satın aldım. 23 tane karides geldi ve arkadaşlar bunların neredeyse yarısının karnı dolu, yumurtalı dişler. Bakın hani böyle bir alışveriş yapmadım aslında. Yani normalde daha küçük damızlık altı canlılar gönderilir. Bu arada ön camda da şimdi göremiyoruz ama bir daha tekrar görmeyi deneyelim. Ön camda da gelen yavru karidesleri görebilirsiniz. 20 tane karides satın aldım. 23 tane karides geldi ve gelen karideslerin formları gerçekten mükemmel. Bu canlılar aslında şu an hala adaptasyon sürecinde olmasına rağmen bakın kırmızılıkları ne kadar koyu ve düzgün. Ve yarısından fazlası da bunların yumurtalı. Şurada bir erkek görüyorsunuz. Bakın önde bir dişi daha. Şurada yine dişilerimiz var. Arkaya giden dişilerimiz var. Bu düzgün esnaflığı, bol gönüllülüğü nedeniyle Karides Evi Timur Okan Eker abimize çok teşekkür ediyorum. Aşağıya linkini bırakıyorum. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar yeni başlayanlar için aslında neokaridinalarla ilgili ben daha videolar çekeceğim. Orada bahsedeceğim. Şimdi de hazır yeri gelmişken söylemiş olayım. Arkadaşlar bu hobiye yeni başlayanlar için ben iyi bir karides üretmek istiyorum, iyi karides beslemek istiyorum, bu işten keyif almak istiyorum diyen arkadaşlar için bu işin altın kuralı, olmazsa olmazı arkadaşlar, iyi bir yerden canlılarınızı alın. Çünkü özellikle neokaridinalarda bunlar vahşi formlardan ıslah edilen canlılar olduğu için saydamlık, renk bozukluğu, işte açık renklilik gibi birçok canlı çıkıyor ve canlılarınız bir yerden sonra böyle çıkmaya başlayınca insanın morali bozuluyor, hobiden soğuyabiliyorsunuz. Ama eğer iyi bir üreticiden güzel kanlı, ıslahı iyi yapılmış bir karides alırsanız işleriniz hem çok daha kolay olacaktır. Islaha harcayacağınız enerji, yani ıslahtan kastım rengi bozuk çıkanları tanktan uzaklaştırılması işlemine harcayacağınız enerji çok azalacaktır ve hobiden ciddi manada çok daha iyi keyif alabilirsiniz. Bakın canlıların renkleri ne kadar koyu. İçlerinde hiç rengi bozuk canlı yok. Ve gayet düzgün, parıl parıl parlayan kırmızı, hatta bazıları artık koyuluktan siyahlığa doğru bile geçmeye başlamış. Çok kaliteli bir kolonimiz var şu anda. Canlılarımızı akvaryumumuza ekledik. 2 gün boyunca ben bu canlılara yem vermeyeceğim. Biraz adapte olsunlar, alışsınlar tanka. Şimdi bu tankın tabii eksikleri var arkadaşlar. Ne eksiği var? Birincisi bakın camlarımızda yeşillik görünmüyor. Normalde ben bu tankın ışığını size önerdiğimden az yakabildim. O yüzden camlarımızda yeşillik oluşmadı. Bakın size şimdi başka bir tankımdan örnek göstermek istiyorum. Bakın bu tankın duvarları yeşil. Ve burada karidesler 7/24 beslenme alanı buluyorlar. Camda alglerimiz var. Ve bu alglerde, yosunlarda, alglerde karidesler her zaman beslenebiliyor. Yavru karidesler için çok iyi bir beslenme alanı oluşturmuş oluyoruz. Yeşil duvar, yeşil cam sayesinde.
Bir neokaridina akvaryumu kurmak bu kadar basit arkadaşlar. Toprağa koyuyoruz. Varsa elimizde katkılarımızı koyuyoruz. Yaprağımızı koyup filtremizi koyup çalıştırıyoruz. Bakteriyel döngü oluşunca da bitkilerin canlılarımızı ekliyoruz. Bakteriyel döngü çok önemli. Bu canlıları bakteriyel döngü oluşmadan tanka eklerseniz arkadaşlar canlılarınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi bakın canlılar tankı keşfediyorlar. Bu kurulum yöntemiyle bakabileceğiniz karides türlerini sağ üst köşede çıkan linkten öğrenebilirsiniz. Herhangi bir neokaridina türünü tek tür olarak bu kurulum yöntemiyle besleyebilirsiniz arkadaşlar. Sarı ateş neon siyah kumun üzerinde daha güzel durur demiştim ama bakın Bloody Mary'lerde oldukça iyi durdu bence. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.